Sana şimdiye kadar hep yanlış anlatıldı. Sadece çekici olmanın, biraz kendinden emin görünmenin yeterli olacağı söylendi. Ama gerçek bu kadar yüzeyde değil. Bir kadının içine işleyen şey, dış görünüşün ya da özgüvenin değil, onun bile tam adını koyamadığı ama derinden hissettiği bir enerji, bir titreşim. Ve bu video tam olarak o görünmeyen şeyi açığa çıkarıyor. Bu bir flört taktiği videosu değil. Kadınları etkilemenin 3 yolu gibi yüzeysel içeriklerden çok uzakta. Bu video, bir kadının neden gerçekten bir adama tutulduğunu, neden geceleri seni düşündüğünü, neden sadece bir fotoğrafını görse bile içinin kıpırdadığını anlatıyor. Üstelik kelimelerle değil, farkındalıkla. Eğer bu farkındalığı edinmezsen, hayatına girip çıkan kadınların davranışlarını bir türlü anlayamazsın. Seni neden etkilediklerini, neden bir türlü yetemediğini, neden bazılarıyla anlam veremediğin bağlar kurduğunu çözemezsin. Çünkü sen, onun senden beklediğini düşündüğün şey olmaya çalıştın. Oysa kadınlar genellikle ne istediklerini söyleyemezler ama neye çekildiklerini çok iyi hissederler. Ve bu his, bilinçaltlarından gelir. Şimdi sana o gizli çekimin arkasındaki 3 ana nedeni anlatacağım. Bunları anladığında bir kadının neden sana karşı koyamadığını daha net göreceksin. Ama öncelikle şunu bilmen gerek. Onun sana duyduğu çekim aslında senin kim olduğunla değil, onun sende gördüğü şeyle ilgilidir. Bastırdığı, eksik bıraktığı, yarım kalmış yönlerinin sende karşılık bulmasıyla. Ve bu da seni onun gözünde özel yapar. Çünkü sen, onun kendine bile itiraf edemediği parçalarını fark etmeden yüzüne tutuyorsun. Bu ilk etapta sana güç verebilir. Demek ki doğru bir şey yapıyorum diyebilirsin. Ama dikkat et. Bu çekim eğer sınırlarını korumazsan seni yavaş yavaş tüketebilir. Çünkü bir yerden sonra seni bir insan olarak değil, bir tamamlayıcı figür olarak görmeye başlar. Ve sen onun eksikliklerinin taşıyıcısı haline gelirsen, İşte orada kendini kaybetmeye başlarsın. Yani mesele onun seni seçmesi değil, mesele senin onun bilinçaltı projeksiyonlarını taşıyacak bir kalıba girmeye başlaman. Bu çoğu erkeğin düştüğü en büyük tuzaktır. Farkında olmadan kadın nasıl görmek istiyorsa o hale dönüşürsün. Ama bu değişim seni senden alır ve günün sonunda seninle başlayan bağ sende olmayan biriyle devam eder. Gerçek şu. Kadınlar sana değil, sende gördükleri bir şeye aşık olur. Bu şeyin adını koyamazlar ama hissederler. Ve sen kendi merkezini kaybedersen, onların seni şekillendirmesine izin verirsen, bir süre sonra seni değil, sende sevdikleri o hissi de kaybederler. Bu yüzden şimdi, bu 3 nedeni öğrenme zamanı. Gerçek nedenleri, kalbine işleyen ama açıklayamadığın hislerin, aslında nereden geldiğini anlama zamanı. Birinci neden, kadının içindeki unutulmuş benliği uyandırıyorsun. Bir kadın sana gerçekten çekiliyorsa, bunun sebebi senin dış görünüşün ya da özgüvenli tavrın değildir. Asıl mesele, senin yanında kendi iç dünyasından bir parçayı hatırlamasıdır. Belki çocukluğunda bastırdığı, belki yıllardır unuttuğu ama hep aradığı bir duygu. Seninle birlikteyken o parçaya yeniden dokunur. Bu bağlantı sadece zihinsel değil, duygusal ve bedensel olarak da hissedilir. Senin yanında bir kadın sadece heyecan duymaz, aynı zamanda rahatlar. Kendini güvende hisseder. Çünkü sen onun sürekli güçlü olmalıyım, baskısından uzaklaştığı bir alan olursun. Anlatamadığı yorgunluklarını, açıklayamadığı hislerini senin varlığında fark ettirmeden paylaşabilir. Bu, kelimelerle değil, enerjiyle kurulan bir bağdır. Kadınlar hayat boyu birçok rolün altında yaşar. Güçlü kadın, iyi anne, başarılı kariyer insanı, anlayışlı partner. Ama bu rollerin altında kendi gerçekliğini kaybeder. Sen ise ona o rolleri bırakabileceği bir alan açarsın. Onu değiştirmeye çalışmazsın. Sadece orada olursun. Ve bu, onun hayatında çok nadir yaşadığı bir deneyimdir. Senin varlığın onun üzerinde baskı kurmaz. Tam tersine, gardını indirmesine neden olur. Gerginliği azalır, sesi yumuşar, yüzü rahatlar.
Sana tam olarak ne hissettiğini ifade edemez ama senin yanında içten içe daha fazla kendisi gibi hisseder. Kadının sana duyduğu ilgi sadece senin fiziksel özelliklerinden ya da dış görünüşünden kaynaklanmaz. Asıl mesele senin ona hissettirdiğin derin duygusal deneyimdir. Çünkü sen, onun yıllardır içinde bastırdığı, adını bile koyamadığı yönlerini harekete geçiren bir aynasın. Senin yanında daha önce unuttuğu ya da hiç keşfetmediği bir tarafıyla yeniden karşılaşır. Belki çocukken duyduğu güveni, belki gençliğinde ihtiyaç duyduğu ilgiyi sende bulur. Ve bu his seni onun gözünde yalnızca çekici bir erkek değil, duygusal olarak da özel bir yere koyar. Kadınlar böyle bir bağı çoğu zaman mantıklarıyla açıklayamaz. Bu tür bir bağ kelimelerle değil, sezgilerle hissedilir. Senin yanında kendini güvende ve huzurlu hissediyorsa, bu onun içten bağlılığının en açık göstergesidir. Neden seni seçtiğini ya da neden unutamadığını kendisi bile tam olarak açıklayamayabilir. Ama içinde bir yerlerde senin hayatında önemli biri olduğunu hep hisseder. Gerçekten seven bir kadın, bir adamla birlikteyken sadece mutlu olmaz. Aynı zamanda geçmişiyle yüzleşir. Çünkü senin yanındayken korkmadan duygularını yaşar. O güvenli ortamda yıllardır bastırdığı duygular ortaya çıkar. Bu sadece bir yakınlık değil, onun için derin bir içsel dönüşümün başlangıcıdır. Hatta bazen konuşmadığınız anlar bile anlam taşır. Çünkü sessizliklerinizde bile bir bağ vardır. Seninle birlikteyken daha çok gülüyorsa, bu yalnızca neşeli olmasından değil, belki de uzun zamandır taşıdığı duygusal yüklerin azalmaya başlamasındandır. Sen onun duygularını yargılamazsın, değiştirmeye çalışmazsın, sadece kabul edersin. Ve bu, bir kadın için çok nadir rastlanan bir deneyimdir. Bu yüzden seninle hiçbir şey yapmasalar bile huzur bulan kadın, bu hissi kolay kolay unutamaz. Senin yanında kadın, kendisiyle yarışmak zorunda olmadığını fark eder. Ona baskı kurmadığını, onu düzeltmeye çalışmadığını anlar. Bu onun için çok değerlidir. Çünkü geçmişte ya eksik hissettirilmiş ya da sürekli eleştirilmiştir. Ama sen onu olduğu haliyle kabul ettiğinde kendisiyle barışmaya başlar. Ve bu barışmanın merkezinde senin duruşun vardır. Çünkü sen onu değiştirmek için değil, olduğu gibi görmek için oradasındır. Ancak bu tür bağlar bazen kadınları korkutabilir. Çünkü her dönüşüm bir miktar huzursuzluk getirir. Kendisiyle yüzleşmek kolay değildir. Bu yüzden bazı kadınlar geri çekilebilir. Ama bu seni unutacakları anlamına gelmez. Çünkü sen sadece bir insan değil, bir hatırlatıcı olmuşsundur. Ona kim olduğunu, neyi özlediğini ve neyi unuttuğunu fark ettiren bir aynasındır. Ve insanlar böyle bir aynadan uzaklaşsalar bile etkisinden kolay kolay kurtulamazlar. Senin yanında kadın oyunlara ihtiyaç duymaz. İlgi çekmek ya da onay almak için uğraşmaz. Çünkü zaten senin yanında yeterli olduğunu hisseder. Bu his onun daha önce çok nadir yaşadığı bir şeydir. Ve bir kez bunu hissederse tekrar aynı huzura ulaşmak ister. Belki sana özledim demez ama içten içe sensizliğini hisseder. Ve senin yanına dönmek onun için bir ihtiyaç haline gelir. Bu noktada erkek olarak senin farkında olman gereken şey şudur. Eğer sen kendinle barışık bir adamsan, bir kadının hayatında sadece bir sevgili değil, aynı zamanda onun kendisiyle yeniden bağ kurmasına yardımcı olan bir rehber olursun. Bu kolay bir şey değildir. Ama seni unutulmaz yapan da tam olarak budur. Çünkü bir kadının hayatına bu şekilde dokunan erkek sadece geçici bir sevgi nesnesi olmaz. O kadının hayatında iz bırakan, bakış açısını değiştiren, duygularını yeniden tanımlamasına neden olan biri haline gelir. Böyle bir erkek her yerde anlatılmaz ama hep hatırlanır. Çünkü sen etkileyici olmak için uğraşmazsın, anlamaya çalışırsın, gösteriş yapmazsın ama varlığınla etkilersin ve bu etki zamanla kıyaslanamaz hale gelir. Çünkü sen sadece duygusal bir bağ kurmazsın, ruhsal bir bağ kurarsın ve ruh zamanla görüntüleri unutur ama hissettiklerini asla unutmaz. Sonuç olarak bir kadının içinde yıllardır bastırdığı unutulmuş parçayı yeniden uyandırmak kolay değildir.
Ama eğer sen bunu yapabiliyorsan, yalnızca onun hayatına değil, kendi hayatına da başka bir anlam katarsın. Çünkü bir kadının iç dünyasına bu kadar derin dokunabilen bir erkek, önce kendi iç dünyasında derinleşmiş bir adamdır. Ve böyle bir adam, sadece sevilen değil, saygı duyulan, özlenen ve unutulmayan biridir. İkinci neden, onun bilinç dışı fantezisini temsil ediyorsun bir kadın, sana karşı güçlü bir ilgi duyduğunda, bunun nedenini çoğu zaman kendisi bile açıklayamaz. Çünkü bu çekim, mantıkla ya da gözle görülenlerle değil, çok daha derin bir yerden gelir. Dış görünüşün, ses tonun ya da davranışların etkili olabilir gibi görünür. Ama gerçekte onu etkileyen şey, çok daha eski bir geçmişe ve bilinç dışı duygulara dayanır. Her kadın, çocukluğundan itibaren birçok duygusal anı biriktirir. Babasının sesi, bir yabancının bakışı, öğretmeninin ilgisi, izlediği bir film sahnesi veya okuduğu bir kitaptaki karakter. Bunlar zamanla unutulmuş gibi görünse de aslında zihninin derinliklerinde yaşamaya devam eder. Ve bir gün seninle karşılaştığında bu duygular yeniden uyanır. Senin duruşun, konuşma tarzın ona o eski duyguları hatırlatır. Bu noktada kadın, seni sadece sen olduğun için değil, yıllardır zihninde taşıdığı bir hayalin yansıması olarak da görmeye başlar. Belki senin yanında hissettiği huzur, çocukken aradığı koruma duygusunu hatırlatır. Belki de senin varlığın, onun yıllar önce eksikliğini duyduğu bir şeyi tamamlar gibi gelir. Kadın, bu duyguların farkında olmayabilir ama vücudu ve sezgileri bu eşleşmeyi hisseder. Bu tür bir bağ çok güçlüdür. Çünkü kadın seninle geçirdiği anları sıradan bir ilişki gibi değil, sanki uzun zamandır beklediği biriyle sonunda buluşmuş gibi hisseder. Daha seni tanımadan önce bile sana karşı özel bir yakınlık duyar. Bu da onun bilinçaltında senin enerjinle örtüşen bir duygunun çoktan oluştuğunu gösterir. Ancak işte burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Çünkü kadın seni olduğu gibi değil, zihnindeki fanteziye göre algılar. Yani seni olduğu halinle değil, iç dünyasında yarattığı halinle sever. Eğer sen bu beklentiye uymaya çalışırsan, zamanla kendi benliğinden uzaklaşabilirsin. Eğer beklentilerini karşılamazsan, kadın sende aradığı şeyi kaybettiğini düşünebilir. Ama bu senin hatan değildir. Bu, onun kendi iç dünyasındaki yüzleşmelere henüz hazır olmamasıdır. Pek çok erkek, bu ilgiyi kaybetmemek için değişmeye çalışır. Kadının hoşuna gidecek şekilde davranır, sınırlarını zorlar, hatta kendi ihtiyaçlarını unutur. Ama gerçek bağ böyle kurulmaz. Çünkü sağlıklı bir ilişki, bir fanteziyi sürdürmekle değil, iki tarafın birbirini olduğu gibi tanıyabilmesiyle oluşur. Sen ne kadar kendi gibi kalırsan, kadın da o kadar kendi hayallerinin farkına varır. Kadınlar çoğu zaman neden bu kadar bağlandıklarını anlayamazlar. Çünkü bu bağın kaynağı, senin kim olduğun değil, onun iç dünyasında neyi temsil ettiğindir. Ve bu seni özel yapar. Ama aynı zamanda seni dikkatli olmaya da zorlar. Çünkü sen onun duygusal boşluğunu doldurmak için değil, kendi varlığını sürdürerek yanında olmalısın. Bu tür bir bağ, kadın için hem çekici hem de ürkütücüdür. Çünkü seninle birlikteyken kendini savunmasız hisseder. Seni kaybetmek istemez ama seni gerçekten tanımaktan da korkar. İşte bu çelişki, zaman zaman ondan gelen ani duygu değişimlerinin sebebidir. Bir anda uzaklaşabilir, sonra tekrar yakınlaşabilir. Senin görevin bu iniş çıkışlara kapılmadan kendi merkezinde kalabilmektir. Bu gibi durumlarda bağ güçlü gibi görünse de aslında çok daha karmaşık bir sürecin içindedir. Kadının geçmişte yarım kalan hikayeleri senin varlığınla yeniden yazılmak zorunda kalır. Bu da onun için hem iyileştirici hem de zorlayıcı bir süreçtir. Eğer bu değişime hazırsa, seninle kurduğu bağ gerçek bir aşka dönüşebilir. Ama hazır değilse, o zaman geri çekilmesi olasıdır. Bu noktada senin ne yaptığın çok önemlidir. Kendin olmaya devam edersen, kadın seni fantezilerinden ayırır ve gerçek seni tanımaya başlar. Ve işte o zaman sadece seni seven biri değil, sana saygı duyan, seni anlayan biri haline gelir. Bu noktada bir kadının sana yönelttiği duyguların ne kadar derin ve karmaşık olduğunu fark etmeye başlarsın.
seni sadece bir erkek olarak değil, iç dünyasında eksik hissettiği yönleri tamamlayan bir parça olarak görüyordur. Bu durum bazen sağlıklı bir ilişkinin ötesine geçebilir. Çünkü senin yanında olmak onu sadece seninle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmeye zorlar. Farkında olmasan da onun içinde çoktan bir dönüşüm başlamıştır. Seninle birlikteyken kendisini daha önce hiç tanımadığı bir halde bulabilir. Bu değişim bastırdığı yönleriyle temas etmesinden kaynaklanır. Sakin ve dengeli duruşun onun zihnindeki karmaşaya bir düzen getirir. Ancak bu denge her zaman huzur getirmez. Bazen onu rahatsız eder. Çünkü yıllardır alıştığı duygusal fırtınaların ortasında birdenbire gelen sessizlik onun için yabancı bir histir. Ve insan en çok huzura yabancıysa ürker. Böyle anlarda kadın, seni kaybetme korkusuyla hareket etmeye başlayabilir. Seni sınar, test eder, hatta duygusal olarak seni provoke eder. Bunları bilinçli olarak yapmaz. Ama içgüdüsel olarak seni tanımlamak, bir kalıba oturtmak ister. Çünkü kontrol edebildiği şeyi ancak tanıyabildiğini düşünür. Oysa sen onun daha önce tanımadığı bir türsündür. Bu yüzden oyunlar başlar. Ama bu oyunların kaynağı onun içindeki korkulardır. Senin duygusal sağlamlığın arttıkça o da kendi içindeki dağınıklığı daha net hissetmeye başlar. Ve bu noktada sen onun için yalnızca bir erkek değil, aynı zamanda bir dönüştürücü haline gelirsin. Ancak bu dönüşüm senin sorumluluğunda değildir. Kadının kendi içsel yolculuğudur. Sen yalnızca bir ayna tutarsın. Ve herkes aynaya bakmaya hazır değildir. Bazı kadınlar bu aynaya bakar ve kendileriyle yüzleşir. Bazıları ise kaçar. Kaçanlar genelde seni fazla ciddi, fazla derin ya da fazla karmaşık bulurlar. Aslında derin olan sensin değil, onların yüzleşmekten korktukları duygulardır. Bu noktada senin yapman gereken onların ruh haline göre değişmek değil, kendin olarak kalmaya devam etmektir. Kim olduğunu bildiğin sürece başkasının sana yansıttığı duygular seni sarsamaz. İşte tam bu anda kadının sana duyduğu çekim ya gerçek bir bağa dönüşür ya da bir fırtına gibi geçip gider. Ama sen kendin olarak kalabildiğin sürece sonucu ne olursa olsun kaybeden olmazsın. Çünkü kadınlar en çok da kendi iç dünyasını bozmadan yanında durabilen erkeğe bağlanır. Bu tür bir bağ geçici bir ilgiden ya da anlık bir heyecandan ibaret değildir. Bu, kadının benliğine işleyen, zamanla değişmeyen ve kalıcı hale gelen bir duygudur. Bu yüzden kendini değiştirmeye değil, dönüşmeye hazır ol. İçinde kal. Çünkü güçlü ilişkiler ancak kendiyle tamamlanmış iki insan arasında kurulabilir. Bazı kadınlar bir erkeğe sadece onun yanında ne hissettikleri için aşık olurlar. Dışarıdan karmaşık gibi görünse de bu duygu aslında oldukça nettir. O erkeğin yanında kendini huzurlu, ait ve tanıdık hissederler. Sanki eksik kalan bir parça tamamlanmış gibi. Bu fiziksel çekimle ya da hoş sohbetle açıklanamaz. Bu duygu erkeğin taşıdığı içsel bütünlükten doğar ve işte bu noktada üçüncü gerçek devreye girer. Kadın senin yanında eksik bir yanını tamamlandığını sanmaz. Sen ona aslında hiçbir zaman eksik olmadığını hatırlatırsın. Üçüncü neden, kadının kendisiyle yüzleşmesini sağlayan erkek olmanız. Bir kadının bir erkeğe gerçekten bağlanmasının en derin yollarından biri, onun iç dünyasında uzun süredir kapalı olan bir kapıyı farkında olmadan aralamanızdır. Çoğu kadın dışarıya güçlü, kontrollü ve bağımsız bir imaj çizer. Hayatın yüklerini taşıyan, ne istediğini bilen, kendi ayakları üzerinde duran bir profil sergiler. Ancak bu dış görüntünün arkasında herkesin fark edemediği kırılgan, savunmasız ve zaman zaman yaralı bir parça bulunur. Siz bu görünmeyen parçayı hissettirdiğinizde, kadının iç dünyasında bir şeyler değişmeye başlar. Yanınızdayken bir huzur hisseder ama bunu tam olarak tanımlayamaz. Sanki uzun zamandır aradığı bir şeyi sizinle bulmuştur. Bu his sadece sizi çekici kılmaz. Aynı zamanda onun içinde inşa ettiği duvarları sarsar. Çünkü siz onun bastırdığı kadınlığını, şefkatini, duygularını ortaya çıkaran bir enerji taşıyorsunuz. Bu farkındalık
Onun için bir yandan huzur vericiyken bir yandan da sarsıcı olabilir. Size yaklaştıkça güçlü imajının ne kadar kırılgan olduğunu fark eder. Siz ona ne yapması gerektiğini söylemezsiniz. Sadece duruşunuzla, sakinliğinizle onun kendisiyle yüzleşmesine alan açarsınız. Onu düzeltmeye çalışmazsınız ama sizin yanınızda olmak onun kendi içinde bir dönüşüm başlatmasına neden olur. Bu kolay kolay unutulacak bir deneyim değildir. Çünkü siz onun derinlerinde sakladığı yönlerini görünür kılarsınız. Böyle bir bağ nadirdir. Çünkü birçok kadın toplum tarafından duygularını bastırmaya yönlendirilmiştir. Duygusal olma, fazla hassas davranma, kendini kaptırma gibi telkinlerle büyümüştür. Bu yüzden bir erkek çıkıp da ona olduğu gibi olabileceği bir alan sunduğunda önce şaşırır, sonra huzuru hisseder, ardından bağ kurmaya başlar. Ancak bu bağ ona kendini sadece iyi hissettirmez. Aynı zamanda unuttuğu yönlerini hatırlatır. Bu da sizin onun hayatında nasıl bir yerde durduğunuzu gösterir. Onun yıllarca bastırdığı duyguları sizin yanınızda yeniden canlanır. Size yakın olmak, onun için adeta yeniden doğmak gibidir. Bu bir mucize değildir. Bu, baskı kurmadan, sadece varlığınızla sunduğunuz bir izindir. Her erkek bu izni veremez. Ama siz verdiğinizde, kadın bu hissi kolay kolay unutamaz. Sizinle geçirdiği zamanlarda kadın kendini güçlü hissetmez. Aksine ilk kez zayıf olmasına izin verildiğini fark eder. Bu da onu hem korkutur hem de rahatlatır. Çünkü yıllardır herkese karşı güçlü görünmek zorundaydı. Siz bu zorunluluğu ortadan kaldıran erkeksiniz. Yanınızda maskeleri düşürür. Savunduğu kalın zırhın ardındaki gerçek halini ilk kez güvende hissederek açar. Bu hissin adı aşktır. Ama öyle yüzeysel, süslü bir aşk değil. Derin, dönüştürücü ve ruhsal bir bağ. Bu dönüşüm başladığında kadın değişir. Sözleri, davranışları ve size bakışı farklılaşır. Artık sıradan sohbetlerde bile derin anlamlar vardır. Eskiden kimseye anlatamadığı şeyleri size anlatır. Çünkü bilir ki siz onu yargılamazsınız. Değişmesini istemezsiniz. Onu olduğu gibi kabul edersiniz. Bu kabul, kadını size daha da yaklaştırır. Ancak içinde bir karmaşa da yaratır. Çünkü bu kadar net, sakin ve yargısız bir enerjiye alışkın değildir. Tam bu noktada bazı kadınlar kaçmak isteyebilir. Çünkü sizinle birlikte olmak kendi karanlığıyla yüzleşmesini gerektirir. Bu kolay bir şey değildir. Bazen sizi test eder, tersler, uzaklaşır. Ama eğer siz içsel dengenizi koruyabilirseniz, onun duygusal fırtınalarına kapılmadan durabilirseniz, sonunda kendi içine dönmek zorunda kalır. İşte o an sadece size değil, aynı zamanda kendi gerçekliğine de bağlanmış olur. Sen bu süreçte fazla konuşmazsın. Ne uzun mesajlar atarsın, ne dramatik çıkışlar yaparsın, ne de sürekli ilgi peşinde koşarsın. Zaten kadın da buna bağlanır. Çünkü sen kendini ispat etme derdinde değilsindir. Kafanda hala hedeflerin vardır, tutkuların vardır. Kendi dünyanı kurmuşsundur. O dünyaya onu da dahil edersin ama merkezine koymazsın. Ve işte tam da bu denge kadın için inanılmaz çekicidir. Çünkü alıştığı şey genelde iki uçtur. Ya tamamen ihmal edilmek ya da bunaltıcı bir ilgiye boğulmak. Ama sen farklısındır. Sen onun kendi merkezini bulmasına yardım eden bir aynasındır. Ve o ayna kolay kolay kırılmaz. Çünkü sen onun duygusal patlamalarına karşı sessizliğinle cevap verirsin. Tepkiyle değil, yönle. Lafla değil, tavırla. O seni test eder, sen sakin kalırsın. Bağırır, sen bir adım geri çekilirsin. Dram yaratır, sen gözlerinle gülümsersin. Bu tavır onun içinde iki şey uyandırır. Biri hayranlık, diğeri değişme isteği. Çünkü artık şunu anlamıştır. Karşısındaki erkek onun dünyasını değil, içini değiştirmiştir. Bu noktaya gelen bir kadının sana hissettiği şey sıradan bir hoşlanma değildir. Artık sadece senden etkilenmiyordur. Kendi geçmişini, inançlarını, kırgınlıklarını da seninle birlikte yeniden yazıyordur. Seninle tanıştıktan sonra hayata bakışı değişmiştir.
Ve bu tür değişimler kolay unutulmaz. Bazen senden uzaklaşsa bile içten içe bilir. Bir daha senin gibisini bulamayacak. İşte o zaman dönmek ister. Ama kritik soru şudur. O döndüğünde sen hala merkezinde misin? Hala o net, dingin ve sağlam duruşu koruyor musun? Eğer cevabın evetse, artık sadece aşık olduğu değil, saygı duyduğu bir adama dönüşmüşsündür. Çünkü kadınlar sadece heyecan duydukları adamlara değil, içlerini değiştirebilen, sarsılmadan duran, huzur veren, yön gösteren ama merhametini yitirmeyen erkeklere bağlanır. Ve eğer bu erkek sensen, seni unutmazlar. Çünkü bir kadının bir erkeğe aşık olması sadece fiziksel çekimle, güzel sözlerle ya da tesadüflerle açıklanamaz. Asıl mesele bir adamın duruşudur. Yani içsel gücüdür, sessizliğinden gelen sağlamlığıdır, sınır koyma becerisidir, kendine ait bir dünyayı merkeze alma halidir. Bu duruş, isyan etmek de değildir, her şeyi sineye çekmekte. Bu, hayatın ortasında dik durmaktır. Duygusal fırtınaların içinde bile rotasını kaybetmemektir. İşte o zaman bir kadın sadece sevmez, hayran olur, saygı duyar, senin yanında kendini yeniden tanımlar. Çünkü sen sadece sevgilisi değil, aynı zamanda onun için bir aynasındır. Ve kadınlar için de kaybolmadıkları aynaları unutmaz. Sen ne yapılması gerektiğini söylemeden sadece duruşunla ona yön göstermişsindir. Onun dönüşümüne sebep olmuşsundur. Ve senin yanında daha az yargılandığını, daha çok kabul gördüğünü, daha az sınandığını ve ilk kez gerçekten olduğu gibi var olabildiğini hissetmiştir. Bu duygu unutulmaz. Çünkü kadınlar kelimeleri değil, duyguları hatırlar. Onlara ne hissettirdiğini yıllar sonra bile taşırlar. Bu yüzden senin gibi bir adamı herkes bulamaz. Çünkü herkes böyle birine hazır değildir. Bazıları senden korkar. Bazen terk ederler. Çok farklı derler. Çok sessiz, çok net, çok güçlü. Ama sorun fazla olman değil, az bulunman. Ve işte bu yüzden seni kaybettikten sonra dönmek isterler. Çünkü içten içe bilirler. O adam bir daha karşıma çıkmayacak. Ve işte bu yüzden senin duruşun sadece bir kadını sana aşık etmez. Aynı zamanda onu büyütür, dönüştürür, güçlendirir. Ama bu sürecin en kritik kısmı şudur. Sen bu duruşu bir kadının seni sevmesi için değil, kendin için korumalısın. Çünkü gerçekten sevgiye layık olmak önce kendine sadık kalmakla başlar. Bu sadakat seni zaten doğru kişilere götürür. Bu noktaya gelen bir adam artık kovalamaz, rol yapmaz, dramlara saplanmaz. Çünkü bilir ki gerçek bağ sessizce kurulur, gösterişli değil, net yaşanır. Ve sen artık bir kadının gözünde sadece hoşlandığı biri değil, birlikte hayat yürünecek bir adamsındır. Belki bunu açıkça söylemez, belki hiç dile getirmez ama bakışlarında, kalışında, sabrında hissedersin. Çünkü kadınlar söylemeden de sever ama sadece birini, gerçek bir adamı. Ve eğer sen o adamsan, zaten onun söylemesine gerek yoktur.